Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta oldukça değişik sayılabilecek bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Xiaomi hava kompresörü uzun zamandan beri merak ettiğim ama bir türlü satın alma aşamasına geçemediğim bir üründü. Ancak her şeyin fiyatı anormal derecede artmaya başlayınca çok da geç kalmadan sonunda almaya karar verdim. Öncelikle kompresörü niçin almalıyız veya nerede kullanabiliriz diye soracak olursanız araç, motor, scooter, bisiklet gibi her türlü aracın lastiğini herhangi bir elektrik veya çakmaklık gibi harici güç bağlantısına ihtiyaç duymadan şişirebiliyorsunuz. Bunların haricinde basketbol veya futbol toplarını, deniz yataklarını veya şişirme botları gibi farklı alternatiflerde de kullanabiliyorsunuz. Bence özellikle son zamanlarda scooter kullanımının da oldukça arttığını düşünürsek acil durumlarda kesinlikle hayat kurtarır. Bir de sürekli lastik basıncını kontrol etmek için benzin istasyonlarına gitmek istemeyenler için de son derece ideal bir ürün. Çünkü cihaz LCD ekranından lastiğin mevcut hava basınç değerini de gösterebiliyor. Dolayısıyla kullanımı oldukça pratik bir ürün olan kompresörün incelemesine kutu içeriğiyle başlarsak içerisinden D1 kale kilidini andıran şık tasarımı ile Xiaomi hava kompresörümüz, top şişirmeye yarayan ince uçlu adaptörü ve farklı bisiklet tekerleri için Fransız vana adaptörü, tip A'dan tip C'ye şarj kablosu ve oldukça şık ve işlevsel kılıfı çıkıyor. Kutu içeriğinin bence en önemli eksisi standart deniz yatakları, şişme bot veya deniz topu girişlerine uygun ucun çıkmaması. Bu arada kutuya çok da ihtiyaç duymamakla beraber şarj cihazı dahil edilmemiş çünkü 10 wattlık herhangi bir telefon adaptörünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tasarım tarafında bence Xiaomi hava kompresörü oldukça şık duruyor. Sadece alt bölümü kolay çizebilen sert plastik yerine sert kauçuktan yapılsaydı daha iyi olurdu. Böylelikle özellikle araba tekerlerini şişirirken yere koyduğumuzdan çizilmesini de engelleyebilirdik. Bu arada alt bölümde şarj ederken kullanılan USB-C girişi küçük bir kapak ile gizlenmiş. Böylelikle içerisine pisliklerin girmesi de engellenmiş. Diğer taraftan kılıfı da oldukça kullanışlı çünkü içerisinde ayrıca kompresörün kablosunu veya adaptörlerini de koyabileceğiniz küçük bir bölme bile eklemişler. Küçük ama son derece kullanışlı bir detay olduğunu da söyleyebilirim. Kompresörün teknik özelliklerine kısaca bakacak olursak, öncelikle ana işlevi şişirmede maksimum 150 psi hava üretebiliyor. Araba lastiklerinde ortalama 35 psi kullandığımızdan bu değer fazlasıyla yeterli diyebilirim. Ayrıca şişireceğiniz herhangi bir malzemeye taktığınızda mevcut basıncını algılayıp LCD ekranından gösterebiliyor. Yani eğer tekerin basıncı 35'ten 29 psi'ye indiyse bunu otomatik olarak algılayıp sadece aradaki farkı kapatıyor ve hedefe ulaştığında ise yine otomatik olarak kendisi durabiliyor. İçerisinde 2000 mAh'lik şarj edilebilir pili bulunuyor ve tam dolumda 5 araba lastiğini 29 psi'den 36 psi'ye, 8 adet bisiklet lastiğini sıfırdan 120 psi'ye veya 5 adet motosiklet lastiğini yine sıfırdan 2.6 bara kadar şişirebiliyor. Futbol veya basketbol toplarında bu sayı 40'lara kadar çıkabiliyor. Yani cihazın bir başka önemli artısı farklı alanlarda çoklu kullanımı da desteklemesi. Çalışırkenki ses düzeyi yaklaşık 80 desibellere kadar çıkabiliyor. Yani oldukça gürültülü olduğunu söyleyebilirim. Cihazın sıfırdan %100 şarja ulaşması ise yaklaşık olarak 3 saat kadar sürüyor. Karanlık ortamlarda araç lastiklerinin sibop kapağını bulmayı kolaylaştırmak için de üzerinde küçük ama güçlü bir el feneri bile dahil edilmiş. Şimdi de kullanımına gelecek olursak bir kere kompresörün açma veya kapama düğmesi bulunmuyor. Ucunu çıkardığınızda kendiliğinden açılıyor. Şişirme işlemini tamamlayıp tekrar yerine geri taktığınızda ise yine kendiliğinden kapanıyor. Üzerinde toplamda 5 adet düğme bulunurken soldaki ile tepedeki ışığı açarken sağdaki düğmeden araç, bisiklet veya motor lastiklerine ek olarak top şişirmek için ihtiyaç duyacağınız önceden tanımlı PCI veya bar değerlerine ulaşabiliyorsunuz. Bu arada sağdaki düğmeye basılı tutarsanız da ekrandaki değerlerin PCI ile bar arasında değişmesini sağlayabiliyorsunuz. Eğer PCI veya bar değerini değiştirmek isterseniz de bu durumda artı ve eksi tuşları ile ayarlayabiliyorsunuz. Orta düğme ise şişirme işlemini başlatıyor. Eğer otomatik değil de manuel olarak şişirme işlemini durdurmak isterseniz de yine bir kere orta düğmeye basmanız yeterli.
Son olarak Xiaomi hava kompresörünü artı ve eksileri ile değerlendirecek olursam bir kere kompakt ve hafif tasarımıyla hem taşıması hem de kullanması son derece kolay. Lastik basıncını otomatik olarak algılama, LCD ekranından gösterme ve otomatik olarak kapanması ile seyahatlerde, kampta veya özellikle acil durumlarda kesinlikle hayat kurtarır. Çoklu yönlü kullanım desteği sayesinde lastikler yanında şişme yatak, top veya oyuncaklar gibi farklı amaçlarda da kullanılabiliyor. Küçük boyutlarına rağmen güçlü sayılabilecek şarjlı bataryası sayesinde elektrik prizine ihtiyaç duymaması ve lastikleri defalarca şişirebilmesi bence en önemli artıları arasında yer alıyor. Sıra kompresörün eksi yönlerine gelince şişirme işleminin özellikle araç lastiklerinde gereğinden uzun sürmesi, örnek olarak 0'dan 35 psi'ye çıkması ortalama 20 dakika kadar sürebiliyor. Tabii ki bu değerler motor veya bisiklet gibi küçük araçlarda azalırken SUV veya Jeep gibi daha hacimli araçlarda da artacaktır. Ama bu konuda kendimi iyi hissetmemi sağlayan tek şey patlayan lastiği şişirmek yerine yedek lastiği takmaya çalışmak kesinlikle daha uzun sürecektir. Ev içerisinde veya sessiz bir ortamda oldukça gürültülü çalışırken dışarıda çok da rahatsız ettiğini söyleyemem. Dolayısıyla ilk iki madde olumsuz gibi görünürken etraflıca düşünüldüğünde bir şekilde göz ardı edilebiliyor. Ama bence en önemli eksisi içerisinden deniz yatağı veya şişme bot gibi malzemelerle uyumlu adaptörünün çıkmaması. Farklı adaptör girişleri için bazı yapı marketleri dolaştım ancak henüz bulamadım. Ama bu sorunu muhtemelen bir şekilde çözebileceğimi düşünüyorum. Sadece zaman ayırıp uğraşmam gerekecek, o kadar. Son olarak Xiaomi hava kompresörü her halükarda aracınızda veya seyahat çantanızda mutlaka bulunması gereken bir ürün. Çünkü bu tip malzemelerin faydası genellikle sorunu yaşadığımızda daha net bir şekilde anlaşılıyor. Bu nedenle fiyatları daha da artmadan sizler de kendinize bir tane temin edebilirsiniz. Çünkü nerede, ne zaman ihtiyacınızın olacağı hiç belli olmaz. Evet, fazlasıyla spesifik sayılabilecek bu ürünün incelemesi umarım ki hoşunuza gitmiştir. Merak ettiğiniz farklı konular varsa da bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım diğer teknolojik içeriklerimde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.